Süvari 1997 yılında bir erkek giyim markası olarak İstanbul'da kuruldu. Aslında daha öncesi daha eskilere dayanıyor. Adana'da 3 tekerlekli bir el arabasında Coşkun ailesinin büyük babaları tarafından kuruluyor ve sonrasında bu görev kardeşleri devroluyor. Ve kardeşler o yıllarda uluslararası ve hatta global bir marka olma yolunda hayallerini ortaya koyarak Süvari'nin ilk mağazalarını açmaya başlıyorlar. Yaklaşık 20 mağaza olduktan sonra Süvari İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da hızlı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Şu anda Süvari merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Ayrıca Adana'da da bir ofisimiz yer almaktadır. Süvari bünyesinde genel merkezde 120 personelimiz çalışmakta ve dünyada global anlamda 1000'den fazla ekip arkadaşımız yer almaktadır. Global anlamda 7 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Tabii ki Türkiye'de ilk kuruluş yerimiz olarak en fazla mağaza sayımızı Türkiye'de açmış bulunmaktayız. 2023 yılında 1000 mağaza hedefiyle büyüyen bir marka olmakla beraber şu anda Türkiye içerisinde 41 ilde faaliyet göstermekteyiz. 95'i AVM, 15'i de cadde olmak üzere Türkiye'de 110 tane mağazamız bulunmaktadır. 45 tane de diğer ülkelerde yer almaktayız. Toplamda 155 mağazayla bu sektöre Türk markası olarak hizmet vermekteyiz. Süvari son 5 yılda her yıl %15 büyüme oranıyla beraber Türkiye'nin en çok tercih edilen erkek giyim markaları arasında ismini yazdırmış ve gururla bir Türk markası olarak dünyaya ismini yazdırmaya devam etmektedir. Bimser'le çözümüyle tanışmadan önce aslında ihtiyaçlarımız her perakende firmasının olduğu gibi süreçlerimize belli standartlarda teknolojinin el verdiği her yerde ulaşarak süreç performanslarımızı ölçebilmek, gerektiği yerde süreçlerimizi geliştirebilmek ve bu noktada da istemiş olduğumuz hedefe ulaşabilmek adına süreç gelişimlerine devam edebilmek ihtiyacıyla araştırmalarımıza başlamıştık. Tabii ki büyüyen bir yapınız var. Sürekli gelişmek zorundasınız. 7 farklı ülkeye yayılmışsınız. İster istemez süreçlerinizi belli bir standartta kullandırmak zorunda hissediyorsunuz. Ve bunun için de biraz kağıt ortamından çıkmak gerekiyor. Dijital ortama yerleşmek gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçlardan dolayı bir arayışa geçtik ve Bimser Çözüm'le tanıştık. Bimser Çözüm'ün çözümlerini dinlediğimizde özellikle EBA'yı ilk gördüğümüzde kolay ekranları ki o dönem şu andaki versiyonda da değildi. Bir önceki versiyonu sunuyordu EBA. Şu andaki versiyonda çok daha efektif bir çalışma yapabiliyoruz. Ancak bir eski versiyonunda bile bize hem user friendly arayüzüyle hem kolay bir şekilde süreçlerimizi tasarlayabileceğimiz inancıyla Bimser Çözüm'ün EBA ürününe çok sıcak bakmıştık. Sanırım aradığımızı bulduk dediğimizi hatırlıyorum. Yönetici grubuyla birbirimize bakıp gülümsediğimizi hatırlıyorum. Tabii ki Bimser'in yine Türk patentli olması, bütün bu süreçlerimizi geçireceğimiz projedeki tüm süreçlerimizi Türkçe ana dilimizde destek alabilmemiz, belki de böyle Türk gibi düşünmek dediğimiz şeyi süreçlerimize de yansıtabilmemiz bizim için çok önemli bir artıydı. Ve bununla beraber piyasadaki belki de en uygun fiyatlı marka oluşu, en uygun fiyatlı ürün oluşu, süreç geliştirme ürünleri arasından bahsediyorum. Bizim için ekstra bir avantajdı. Bunun da avantajını tabii ki sonuna kadar kullandık. İçeride geliştireceğiniz onlarca süreciniz var. Bunlar için tabii ki yazılımcı arkadaşlarınızı kullanacaksınız, süreç analistçi arkadaşlarınızı kullanacaksınız. Onların kolay bir şekilde adaptasyon sağlayabildiği bir platformda çalışabilmeniz sizin için tabii ki bir artıdır. Yine yazılımcı arkadaşlarımızla istişare ettiğimizde ve özellikle süreç geliştirme ekibiyle bir araya geldiğimizde bu platformun EBA ürününün bizim için en uygun ürün olduğuna karar verdik. EBA üzerinde sadece kullanıcıların rahat kullanımı değil aslında yazılım geliştirme ortamı da çok geniş ve etkin. Sürükle bıraklarla çok rahat bir şekilde, çok fazla yazılım bilgisi gerektirmeden çok rahat bir şekilde formlar tasarlanabilir ve bunlar canlıya alındıktan sonra çok etkin süreçler çıkartılabiliyor. Bimser'in özellikle Türk partner olması ve biliyoruz ki bu tarz projelerde projeyi hayata geçirdikten sonra da bir bakım destek sözleşmesi imzalayarak süreçlerinizi geliştirmeye devam edecek olmanızın bilinciyle bu Türk partner olmasından kaynaklı o Türk dilinin gücünü
kendi içimizde devam ettirmek, sürdürebilmek, ana dilimizde o desteği alabilmek ihtiyacını gördük. Ve bununla beraber tabii ki BİMSER'in fiyat kalite performansının Türkiye'de bulabileceğiniz en iyi ürünler arasında, özellikle süreç yönetimi ürünleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Kısa sürede süreç sayınızı arttırdıkça ve süreçlerdeki verimliliğinizi arttırdıkça yatırımın geri dönüşünü çok kısa bir zamanda alabiliyorsunuz. Aslında yeni bir projeye başlıyorsunuz ve bu projenin dahil olduğu bir program satın alıyorsunuz. Programı tercih ettikten sonra o programın kendine özgü bir dili var. Bu dili ekiple beraber, süreç geliştirme arkadaşlarınızla beraber öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında EBACı öğrenmekten bahsediyorum. Bizim için EBACı öğrenmek aslında kolay oldu. Çünkü BİMSER'in iş ortaklığı ve bununla beraber sunmuş olduğu referanslardan almış olduğumuz bilgiler sayesinde EBACı öğrendik ve hatta bir sonraki hedefimiz olan EBA'ya süvarice dilini öğretmeye başladık. Kısacası zoru kolaya çevirdik diyebiliriz. Projeye başlamadan önce aslında perakendecilikte tabii ki süreçleriniz devam ediyor. İçeride yürüyen süreçlerimiz vardı. Fakat gün geçtikçe şunu fark ettik ki herkesin ellerinde birer form dolanıyor. Herkes ona için bir yerlere koşturuyor. Ve ister istemez bu size hem zaman hem maliyet kaybına neden oluyor. Biz bir BPM yazılımıyla beraber süreçlerimizi artık dijital ortama alıp onay mekanizmalarını hızlandırmak ve daha önce de demiş olduğum gibi süreçlerimize belli bir standardı oturtturmak amacıyla böyle bir projeye imza atma hedefimizi ortaya koymuş olduk. Süreçlerinizin verimliliğini arttırmaya yönelik performans ölçümlerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Performansınızı ölçemediğiniz sürecin tabii ki geliştiremiyorsunuz. Bu ihtiyacımızı da düşündüğümüzde aslında proje hedeflerimiz arasında süreçlerimizi iyileştirmekle beraber süreçlerimize birer hedef koymak ve performanslarını ölçmek de nihai hedeflerimiz arasında söyleyebiliriz. İmplementasyon süreci aslında her projede olduğu gibi biraz proje ekiplerini korkutan bir süreçtir. Burada önemli olan gerçekten hedefinizin ne olduğunu bilmeniz, ne yapmak istediğinizi bilmeniz ve bunları yapabilecek teknolojik altyapıya, ekibe sahip olmanızdır. Biz implementasyon sürecine girdiğimizde hedeflerimizden emindik, biliyorduk. Neyle başlayacağımızı biliyorduk. Ve gerçekten de çok değerli ekibimiz vardı. Özellikle yazılım geliştirme uzman ve uzman yardımcısı arkadaşlarımız bu konuda bizlere olabildiğince gayretiyle destek verdiler. ERP entegrasyonları ve diğer yazılımlarla entegrasyonları olan kısımlarında yazılım geliştirmeci arkadaşlarımız tüm tecrübelerini kullanarak EBA'nın da sağladığı kolaylıklarla bu implementasyon sürecini kolaylıkla atlatmış olduk. İmplementasyon sürecini aslında istemiş olduğunuz gibi sağlıklı bir şekilde geçirmek için kendi içimizde 3 altın kural niteliğinde bir başarı hikayesi oluşturduk. Bu 3 altın kuraldan birincisi HR yapısının sağlıklı bir şekilde entegrasyonunu sağlamak. Bunu ister EBA arayüzünde, ister ERP ile EBA'yı entegre ederek sağlayabiliyorsunuz. İmplementasyon sürecinde sizi başarıya ulaştıracak olan ikinci altın kuralımız ise ekip başarısıdır. Biz EBA ile ilk anlaştığımızda, EBA ürününü ilk aldığımızda içerideki ekip yapısını şekillendirmemiz gerektiğine karar vermiştik. Çünkü bu detayda bu fonksiyonlara sahip bir yazılım alıyorsanız tamamen dışarıya bağımlı çalışmanız süreç geliştirmenizde biraz zafiyete yol açabilir. Özellikle içerideki süreçlerin sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi, bunların yazılımcılara aktarılması ve daha sonrasında yazılımcıların EBA ürününü kullanarak süreçleri hayata geçirilmesi için ciddi bir performans sarf etmeleri gerekiyor. İnanmaları gerekiyor projeye. Belki de en önemlisi inanç. Çünkü içerideki onlarca sürecinizin verimliliğini birkaç kişiye emanet ediyorsunuz. Ve onların ne kadar hızlı, ne kadar sağlıklı süreç yazdığına göre kurum verimliliğini de arttırıyorsunuz. Bu bağlamda ekibimize çok güvendik. Yeni bir ekip kurduk ve ekibimizle beraber başarıyı yakaladık diyebiliriz. İmplementasyon sürecinde aslında çok fazla sıkıntı yaşadığımız söylenemez. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar oldu. Sektörümüzden ötürü, kullandığımız diğer yazılımlardan ötürü bazı sıkıntılarımız oldu. BİMSER çözümle birlikte ve BİMSER çözümü sağladığı danışmanlıkla birlikte bu sıkıntıları çok güzel bir şekilde üstesinden geldik. Bulunduğumuz sektörde çok fazla rotasyonlar olabiliyor. Bu da bizim HR yapımızı etkilediği için
EBA'nın HR modülü üzerinde aslında kendimize özgü bazı geliştirmeler yaptık. Bu da BIMSER'in EBA ürününün aslında çok daha geliştirilebilir bir ürün olduğunu göstermektedir. Tabii ki bu ekip başarısı sadece içinizdeki yazılımcı arkadaşlarınız ve iş analistçi arkadaşlarınızda olmuyor. Bu oryantasyon evresini, EBA'ya alışma sürecini hızlandırabilmek adına Mersus Bilişim'le iş ortaklığı kurduk. Yine BIMSER çözüm bu noktada bize bir referans gösterdi. Mersus Bilişim'le beraber süreçlerimizi nasıl tasarlamamız gerektiğini, nasıl analiz etmemiz gerektiğini, süreçlerimizi hayata aldıktan sonra nasıl raporlarla performans ölçmemiz gerektiğini aslında biraz da öğrenmiş olduk. Bu öğrenme sürecimizi hızlandırdık. Diğer bir altın kuralımız ise implementasyon sürecini başarılı geçirmek adına şirket içerisinde tabii ki onca sürecinizi EBA yardımıyla hayata alacaksınız. Ama bunları almak için öncelikle sağlıklı bir veri akışına ihtiyacınız var. Ve sağlıklı veri akışıyla beraber bunları belli bir dokümantasyon modeliyle EBA'ya yazmadan önce tasarlamanız gerekiyor. Bu tasarım aşamasında kendi içimize bir iş modeliyle kurguladık. Bahsedeyim. Ben buraya başlayalı, Süvari bünyesinde katılalı 8 ay oldu. Yaklaşık 2 ay boyunca oryantasyon süreci geçirdim EBA ile ilgili. Burada yazılım uzmanımızın çok büyük desteği var ve yöneticimiz de aynı şekilde. EBA'yı öğrendikten sonra zaten 6 ay içerisinde çok iyi süreçler çıkarttığımızı düşünüyorum şirkette. Peki nedir bu süreçler? Kendi yazdıklarımızdan bahsedeyim. Rotasyon süreci, sahaya için yazdığımız. Denkleştirme sürecimiz var. İdare ve hizmet satın alım süreci. Bunu genel müdürlük için yazdık. Peki bu süreçler nasıl oluşuyor? Onun hakkında bilgi vereyim. Süreç sahipleriyle ilgili analiz toplantılarına girip şirketimizin belirlediği dokümantasyon sistemi var. Bu dokümantasyon sisteminde yaptığımız analizler ile ilgili formları tasarlıyoruz. Daha sonra Visio yardımıyla iş akışını çizip mail içerik dokümanı ve teknik analiz dokümanı yazdıktan sonra EBA sistemine girip projemizi yazmaya başlıyoruz. Saha için rotasyon süreci yazmıştık. Peki bu rotasyon sürecinde biz neyi amaçladık? İnsan kaynaklarının yönetim sistemini kolaylaştırdık biz burada. Önceden rotasyon süreci tek bir mağaza için tek bir form gönderiliyordu. Bizim yazmış olduğumuz sistemde tek bir formda birden çok mağazaya rotasyon yapabiliyorlar ve onay mekanizmalarını ona göre şekillendirdik. Bu rotasyon sürecimizde daha fazla rotasyonu daha kısa zamanda yaparak kayıt altına almış olduk. Peki bize bunun faydası ne oldu derseniz zamanı kısaltarak verimliliği arttırmış olduk. Personelleri alıştırma süreci de aslında çok kolay oldu. Çünkü EBA'nın user friendly arayüzü, menülerinin çok kolay oluşu, kolay şekilde kullanımı EBA üzerindeki oryantasyonu kolaylaştırdı. Tabii ki kurum içerisinde biz de eğitimler verdik. Gerek BIMSER danışmanlığında gerekse bizim desteklerimizle kurum içerisindeki personelleri EBA'yı daha hızlı, daha etkin bir şekilde nasıl kullanırız? Bunları anlattık. EBA'nın sadece bir katma değeri var dersek bunu biraz hafife almış oluruz. Çünkü sadece EBA değil belki birçok yazılımın bu katma değerleri var. Fakat EBA'nın en önemli artısı bizim için kağıt israfının ortadan kalkması, süreçlerimizi bir standartizasyona sokmamız, süreçlerimizdeki onay mekanizmalarının hızını arttırabilmemiz ve bunları kayıt altına alabilmemiz, süreç performanslarımızı ölçerek raporlayabilmemiz. Tabii ki bunlar ilk akla gelenler. Eminim ki daha birçok faydası sağlanmıştır. Ama genel anlamda en büyük faydası nedir diye sorduğumuzda özellikle bu onay sürecindeki hızın artması ve dokümanların dijital ortamda her yerden ulaşılabilirliğinin sağlanması ile beraber bunun getirmiş olduğu operasyonel maliyetin azalması olarak söyleyebiliriz. Çözümün uygulanması bir ay kadar zamanımızı aldı. Tabii ki bu sadece implementasyon sürecindeki geçirmiş olduğumuz zaman. Sonrasında süreçlerinizi geliştirmek adına yine BIMSER ekibine ihtiyaç duyduk. Süreçlerimizi geliştirirken hangi aşamalardan geçmemiz gerektiği ile alakalı tüm bilgileri aslında BIMSER ekibi bize küçük oryantasyonlar şeklinde eğitimler vererek sağladı. Ve bir adet sürecimizi de yine beraber buraya gelerek BIMSER ekibinden arkadaşlar beraber hayata geçirmiş olduk. Aslında bu da bizim için biraz kolaylık sağladı. Biraz daha kendimize olan özgüvenimiz geldi. Bununla beraber yavaş yavaş o dönem Mersus Bilişim'le kurmuş olduğumuz iş ortaklığımızda yavaş yavaş süreçlerimizi geliştirmeye başladık.
Yanlış hatırlamıyorsam 6 adet sürecimizi yaklaşık 4-5 aylık bir zaman diliminde hayata aldık. Diğer firmalarda çalışan fonksiyon yöneticilerine şöyle bir geri bildirimde bulunmak istiyorum. Sadece projeye başlamanız ve projedeki teknolojik altyapıya, ekibe sahip olmanızla beraber inancınız yetmiyor. Tüm bunlarla beraber aslında biraz da itelenmeye, biraz daha yol gösterici birine ihtiyaç duyuyorsunuz. BİMSER ekibi veya BİMSER'in sunmuş olduğu iş ortakları da size bu kolaylığı sağlıyor aslında. Evet, BİMSER ailesi ürünleriyle beraber de gerçekten geniş bir aile. Biz şu anda EBA'yı içeride kullanıyoruz Süvari bünyesinde. Fakat QDMS'ten de, VoiceWeb'ten de gerekse EBA'nın mobil uygulaması olsun haberdarız. İçeride şu anda bir kalite yönetim sistemimiz işliyor. EBA üzerinde kalite yönetim süreçlerimizi de aslında geliştirdik. Fakat bir QDMS gibi katkı sağladığını tabii ki düşünmüyorum. İlerleyen dönemlerde süreçlerimizi arttırdıkça EBA'nın kurum içerisindeki faaliyetlerini hem çalışanlar bazında hem de üst yönetim bazında daha farkındalığını arttırdıkça tabii ki BİMSER'in diğer ürünlerine de başvurmayı düşünüyoruz. Onlardan da faydalanmak isteriz.